Mehmet Aziz Erkmen. My name is Mehmet Aziz Erkmen. Birinci kafile 1950 senesinde gittik Kore'ye. My first time was 1950. I went to Korea for the first time. Kunuri Kumyongjangni Kunuli Kim Yong-changni. savaşlarına katıldık. I participated both of those wars. Çemberde kaldık. We were in the Bir crossfire. çember olayı vardır. O çemberde de kaldık. Birinci Tugay. Oldukça bir zayiat verdik orada. We had a fierce war in that area. Çıkmamız oldukça zor oldu. Epey zayiat verdik. 600 civarında Kunuri Savaşı'nda bizim Tugay'ımız zayiat verdi. We lost 600 people trying to get out of that crossfire. Ondan 2 ay sonra Kunuri Savaşı'ndan 2 ay sonra Kumyongjangki Savaşı'na giriştik. 2 months after the Kunuli War, we entered the second war, Kumyongjin, I think. Orada Kumyongjangki'de Kumyongjang. Kunuri'de bize baskın yapan Çin tümenini biz orada imha ettik. And in the first war, the Chinese soldiers who ambushed us, we fought them and won them in the second war. Bir de gittiğimiz zaman Kore'yi nasıl gördük onu söyleyeyim. And I'm going to talk about how I saw Korea when I went to. Birçok kasaba köy girişlerinde this is falan yer diye yazıyordu. Sadece bir toprak yığınıydı oraları. Majority of the towns or cities, it has the population at front naming this is the city's name, but it was all dirt and nothing else. Harap olmuş bir Kore'ydi. Ama bu şeyi atlayarak geçiyorum. 1912 senesinde Kore'ye gittiğim zaman çok daha başka mamur, dünyanın en mamur ülkelerinden birini gördüm. Kaçta gittiniz? 1912. 2012. 2012. My first time when I saw the Korea was demolished and everything was in ruins. But after the war, when I went back to Korea in 2012, I saw a whole new Korea that was really well and strong in every way. Şimdi son olarak bir röportajda Kore Tugayı'na verilen madalyalardan bahsediliyordu. And the Son last time olarak I went, yapılan arkadaş the last yapardı. interview, it talked about the medallions the Korean war veterans received. O konuda da bir şey söyleyeyim. And I like to talk about that as well. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarmasını yapan Amerikan 25. Tümen'le bir şilt verilmiştir. O da bu şilttir. Şu. In the Second World War, Amerikan askerleri mi verildi? Amerikan 25. Tümen'le Fransa Normandiya çıkarmasını yapan 2. Dünya Harbi'ndeki 25. Tümen'e. The 25th unit in the Second World War, the American unit received this medallion. Şu. Evet. Şu şilt. Bir de bu şilt And this ilk medallion, defa Türk Tugayı'na verilmiştir. for the first time, was given to Turkish soldiers as well, Üstün savaş başarı nişanı olarak bu as verilmiştir. a high achievement as a soldier for the Turkish soldiers. Başka, Kore hakkında düşünceleriniz? valla daha evvel de söyledim. Orada Kore çocuklarını bile görüyorduk ki çocuklarını. Bize o zaman dediler Kore alfabesi 480 harften ibarettir. Çizgilerden ibaret. Ama okur yazman olmayan bir tek çocuğa rastlamadım. Kore halkında. When I went to Korea for the first time, they told us the Korean alphabet has 480 letters, and the Korean alphabet was made of lines, basically. But when I went back to, when I was in Korea, everyone knew how to write or read, and that surprised me. İşte Kore ben çok beğendim. Buranın da iklimine benziyor iklimi Kore'nin. Türk iklimine benziyor. The Korean climate is similar to Turkish climate, and I really do enjoy my stay in Korea. Kunuri çekilişinden sonra bizimle beraber Kore halkı da Çin birliklerinin önünden kaçıyordu. Yollara dökülmüş.
On binlerle kişi. After the Kunali War, the Korean citizens also withdrew with us. Thousands of people went back with us. Yollara düşmüş sefalet içerisinde bir halk grubu, kadınlar başında bir pirinç torbası, pirinci koymuş, arkasında çocuğunu bağlamış. 8-10 yaşında daha büyükleri arkasında ya bir pirinç torbası bağlı veyahut kardeşi bağlı göç ediyorlar. Onun dışında kafileye ayak uyduramayan yaşlılar, hastalar, yollarda terk edilmiş kalmış. Anasını, babasını kaybetmiş çocuklar ağlayarak anasını, babasını arıyorlar. He's talking about after the Kunali War, when all the citizens has to withdraw backwards, and he remembers a woman trying to carry some rice balls on their head and their kids on their backs. And he also remembers kids that were lost trying to find their parents, or the old people who could not go back, stranded on the ground, dying basically. No one could help them because everyone was in chaos. And she remembers all these. 2 tane odunu, ağaç dalını birbirine bağlamış, üzerine birkaç eşyasını koymuş, kızak gibi çeken adamlar. Çin birliklerinin bizimle beraber önünden kaçanlar bunlar. Kurtuluşu arayanlar. And these people were trying to get away from the Chinese soldiers, and they had nothing to carry, so they basically tied 2 huge sticks in order to carry their few belongings and run away from that area. Büyük bir yokluk içerisindeydi. Birçok harabe halindeydi. Açlık ve sefalet vardı. Çocuklar kışın sırtında bir gömlek, yol kenarlarında hello çap çap, yani yiyecek selam ve elimizde ne varsa. And he's talking about how little kids, even in the winter, they only had a T-shirt on them, and they would talk to us saying hello and chap chap, which means they wanted food. And he remembers all these, and he remembers all the poverty and the destruction. O durumları hatırlayınca boğazıma bir şeyler tıkanıyor. And every time I remember this, it's getting harder to talk for me. Kendi yiyeceklerimizi, üzerimizde kıyafetlerimizi çocuklara veriyorduk. We would give all our food and clothing to kids because we couldn't feel it. Bir şey daha aklıma geldi. Halkla olan münasebetlerimiz. Suvan şehrindeyiz. Uzun bir süre, hatta orada savaş tavsamıştı. Uzun bir süre kaldık. Bir aileyle tanıştık. In Suwon, the war was really strong, and we met a family in Suwon. Üç arkadaş. There were 3 Onlara soldiers. çamaşırlarımızı veriyoruz, yıkıyorlar. Biz de onlara konserveler falan veriyoruz yiyeceklerimizden. They would wash our clothes, and we would give them all the food we have, the canned foods we have to them. Yaşlı bir büyük anne ve büyük baba, An elder woman and a male bu person. kolunu savaşta kaybetmiş dirsekten aşağı bir erkek, And the hanımı man var. he lost his arm in the war, and his wife, 3 de çocukları var. and they had 3 kids as well. Büyük annenin orta parmağı, hangi eli olduğunu tam hatırlayamıyorum şimdi. Orta parmağı şişmiş, bir bor patlıcan şeklini almıştı. And the grandmother, one of the middle finger was really bloated, and it was full of blood, and it was about to explode basically. Müthiş bir azap içerisindeydi. Ona And bir she was in pamat great verdim. pain. Ona bir pamat verdim. Sulfamit hapları verdim. And he gave her his medicine, Sargı bezleri verdim. a bandage Bir to süre her, sonra o pamat patlattı o parmağı. and ve that bandage iyileşti, basically indi. made the bloating explode, and it eventually healed slowly. Bir aile gibi olduk. Orasını Suwon şehrini terk ederken bizi de alın götürün dediler. Ama mümkün değildi tabii. And they became really close with this family. And after that war, the family asked them to take us with you guys, but we were soldiers and we couldn't take them. Gideceğimiz gün baktım gelmişler, bütün aile ağlıyorlar. And the day we had to leave Korea, the entire family came to us and they were crying.
Ben herhalde çok yaşlandım. Yufka yürekli oldum. Bu gibi olayları anlatırken bir tuhaf oluyorum. Kendimi tutamıyorum. And I've become really old, and every time I'll tell these stories, my heart breaks and I feel really soft and I can't stop myself from crying. Vallahi anlatacak o kadar çok şey var ki, başımızdan geçen öyle olaylar var ki, bunları dile getirmek de pek kolay olmuyor. Ve aradan da 67 sene geçti. Tabii ki hafıza da zayıfladı artık. Her şeyi hatırlamak mümkün değil. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. And it's been actually 67 years since all these, and I'm losing some of the memories, but still there are so many things that should be told, but it's really hard to even talk about them. Pusan limanına indiğimiz zaman geminin güvertesinden Ekim'di sanıyorum, 17 Ekim indiğimiz zaman geminin güvertesinden Pusan limanında 36 tane Amerikan bandıralı gemi saydım ben. And when we reached Busan port, I counted 36 US military ships. Amerikalılar Kore Savaşı'nda başarılı olamayacaklarına inanmışlar ki oradan Kuzey Kore'yi terk etmek üzere hazırlık yapmış. O gemileri ondan Busan limanına yığmışlar. And he's saying that US military sent all those ships because they didn't believe that Korea could win this war, and they were getting ready to the evacuation plan was getting ready for the US soldiers. Bizi hemen Kunuri cephesine sevk ettiler. They sent us straight to the Korean War Kendi birliklerini çekebilmek için. so that they could withdraw their own soldiers and send us to the front line. Çekebilmek için. Ve Kunuri'de biz bu başarıyı gösterdikten sonra demek ki muvaffak olunuyormuş düşüncesiyle ağırlık verdiler savaşa. And after our war, in the Kunuli War, our achievement, US soldiers realized that this could be won, and that's when they realized that this could be war, and they started fighting properly. Ben asker olduğum tarihten itibaren günlük tuttum. Daha evvel de adetimdi benim, günlük tutardım. Asker oldum, yani şubeye teslim oldum. Kore'ye gittim, Kore'den döndüm, bütün günlük tuttum. And I used to write diary every day before I became a soldier, and even though I went there, I kept on writing for every Bunları day. komutanımız Tahsin Yazıcı'nın oğlundan bir sergi hazırlamıştı onlar. Onu seyrederken tanıştım. Ve bu anıları anlatırken ki bunun dışında daha bazı anılar var. Mesela Tahsin Yazıcı'nın, generalimizin vermiş olduğu bir emir vardı bana. Bir gece götürdüm ordonat bölüğüne onu. Onu bir ordonat bölüğü komutanı, yanındaki yüzbaşı Fuat Bey, bir de ben bilirim. Onların söylediklerini aynen söyledim ve bundan kimsenin de haberi yoktur. 3 kişi bilir bu emri. First, I'd like to talk about the diaries and all the things that we wrote. One of our general's son took all these records and made a series or a writing they turned into a writing. And he also wants to talk about something that only 3 people know, his general and his lieutenant. Generalin emri şuydu. Onlar bizden ayrı. 2. Tümen karargahındaydı generalimiz. 2. Our Tümen general was in a komutanı. different district. Ordonat bölüğünü biliyor musun? Yüzbaşı İhsan Gürkan çıktı. Ordonat bölüğünü biliyor musun Aziz dedi. Biliyorum dedim. Çünkü bir gün evvel ben orada harita yüklü bir cemse yaktımdı. Düşmana kalmasın diye. Biliyorum dedim. Gece saat ezanla yatsı arası karanlık. Buz tutmuş bir de dereden geçtim. Gittim söylediğim bir şuydu. Yarın sabah taarruza geçeceğiz. Çemberdeyiz. Yarın sabah taarruza geçeceğiz. Ordonat bölüğü de buraya gelsin. Gittim. Ordonat bölük komutanı neydi adı onun? Fuat Yüzbaşı. Önemli değil. İsmini işaretledik. Söyledim. Arızalı arabaları var, kurtarıcı arabaları. Bir de batıya doğru giden yol var. O yolun ağzındalar. Generalin emrini söyledim. Bak çavuş dedi. Ben çavuştum. Bak çavuş dedi. Bu yolu açık. Öğrendik bunu dedi. Sen geldiğin zaman biz burada yoktuk. Sen bizi görmedin dedi.
Generalin emri yüzbaşım dedim. Çavuş sen bizi görmedin dedi. Yolda giderken düşündüm. Başlarına bir felaket gelirse bunları divan harbe verirler. Hayatları mahvolur. Cevat yüzbaşı. Cevat yüzbaşı söylediğini gittim ve söyledim. Onları söyledim. Ve bunu bir o Cevat yüzbaşından Fuat yüzbaşı ben biliyorum. Ve ertesi gün biz taarruza geçtik. Çemberi yarma taarruzuna. Birçok zayiat verdik. Motorlu araçlarımızı, toplarımızı, cephaneleri, levazım malzemelerini, her şeyimizi düşmanın içinde bıraktık. Onlar hiçbir şey olmadan o yoldan çıktılar, burunları da kanamadan. Bunu anlatırken Tahsin Yazıcı'nın oğluna o şeyi hazırlamış. Bunları dedi, yazsana. O zaman da Yani 2000 onlar savaşmadı mı kısacası? kimler? O Tahsin. Tahsin. Ayrı bir yoldan o yolun açık olduğunu öğrenmişler. Ve çembere biz yarmaya çıktığımız zaman onlar o yoldan çıkmış çembere düşmeden. Çemberde düştüler de çarpışmadan çıktılar. Ayrı bir yol. Yani onlar kolayca çıkmış oldu. Kolaylıkla çıktılar ama biz her şeyimizi bıraktık. Bir saniye. Basically, he used to be a messenger in the First War, and his general he told him to go to a different district and tell them to join them because they needed to get out of the crossfire that they were receiving, and they were planning for the next day to get out together. But when he went to the other district, the leading commander of that area said, "You didn't see us here." He tried to ignore the order. And he said, but this was the order of the general, but he still ignored the command, and he had to go back to his general to report this. But the next day, they had to fight out from that crossfire to get out, but that district didn't help them, and basically, they had to get out without the help of the second district. It was really difficult for them. They lost a lot of people and ammo and vehicles as well in that. Orada generalin oğluyla görüşürken bunları dedi yazsana, kitap haline getirsene. Birçok arkadaşlarına dedi kitap yazmışlar bu konuda. And when he was talking to the son of the general, who was writing all these stuff, recording all the diaries and everything that soldiers wrote, he told him to tell him all these stories that were not told before because they were hidden. Oğlum da yanımdaydı. Şu oğlum. And my son was with me as well. O da yanımdaydı. Ona da dedi ki babanı teşvik et. Bunları yazsın ve videoya da çekin dedi. Dedim 56 sene geçmiş. And that son of the Yani general 11 also sene told him evvel. to tell all these stories and record the video as well. because Bu it's nereden really important. hatırlayacağım? Ama But it o, was no- 56 years ago. o so notlar sorry. aklıma geldi benim. Ben geldim bir de baktım ki ben her şeyi günü gününe yazmışım oraya. And apparently he remembered his diary and everything that he faced those days. He wrote every single thing in those diaries. Onları aldım ve kitap haline getirdim. Oğlum şu kitabı verir misin orada? And he turned all those into a book, basically. Çantanın içinden, çantayı ver bana. Arkasında bir çizgi olacak. Heh. Bu son. This is his diary. Sizde kalsın. And he's giving this to you. Thank you. 감사합니다. Good, yeah. Herhalde bu kadar yeter değil mi? Çünkü ben çok gevezelik yaptım. I talk too much. No, thank you. Hayır.